Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere patates dolgulu pide tarifi vereceğim. Hemen tarifimize hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Bir paket kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker. Bu malzemeleri çırpma teriyle şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine 4 su bardağı un ekliyorum. İlk önce bir kısmını ekledim. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Undan una fark edebilir arkadaşlar. Bu yüzden sizler de kontrollü ekleyin ununuzu. Bu arada tariflerimi izleyen sevgili izleyicilerim, beni hangi şehirlerden ve hangi ülkelerden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Hamurumu toparladım. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi yoğururken daha kolay olması için, elimi daha çabuk bırakması için biraz sıvı yağ döküyorum elime ve o şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Birkaç dakika daha yoğurdum. Bakın hamurumuz elimi bıraktı. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi üzerini kapatarak mayalanması için bir kenara alıyorum. Bu sırada patateslerimizin iç dolgusunu hazırlayalım. Yaklaşık 1 kilogram kadar patatesi haşladım ilk önce. Ve haşlanan patateslerin kabuklarını soyduktan sonra güzelce eziyorum. Genişçe bir kabın içerisinde. Patatesleri iri parça kalmayacak şekilde ezdikten sonra içerisine 1 su bardağı sütün önce bir kısmını ekledim. Sütünüz ılık olursa daha iyi olur. Tekrar ezmeye devam ediyorum. Yumuşak bir kıvam alana kadar ezeceğim. Sütün tamamını ekledim. 1 su bardağı süt yeterli geldi. Patates püresi kıvamına gelene kadar ezelim. Ve yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. İsterseniz baharat da ekleyebilirsiniz ama ben eklemedim. Ve yaklaşık 250 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum içerisine. İyice kaşar peynirler içinde kaybolana kadar bu şekilde karıştırıp iç dolgumu hazırlıyorum. Pidemin iç dolgusu hazır şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvamı bu şekilde olacak. Kaşar peyniri içinde tamamen kaybolana kadar karıştırdım. Bu sırada hamurumuz da güzelce mayalanmış. Şimdi üzerine açıyorum ve beze yapacağım. Hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için beze yaparken elimizi una batırabiliriz. Ve yine yaptığımız bezeler tezgaha yapışmaması için biraz un serpelim. Bezelerimizin sadece alt kısmını una batırıp tezgaha yerleştirdim. 10 tane beze çıktı arkadaşlar hamurumdan. Çok doyurucu ve çok bereketli bir tarif oluyor arkadaşlar. Pidelerimiz gerçekten çok da lezzetli oluyor. İç dolgusu ile, yumuşaklığı ile muhteşem oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ilk yaptığım bezeden başlayarak ince uzun şekilde açıyorum hamurlarımı. Pide yaparken açtığımız şekilde yani.
İlk önce hepsini açıyorum. Bir kenara alıyorum hamurları. Sonra iç dolgularını yerleştireceğim. Bakın merdane ile gayet kolay bir şekilde açabilirsiniz. Şimdi açtığım hamurları alıyorum. İçerisine patates dolgularını yerleştireceğim. Bu şekilde alırken şekillerinde bozukluk olabilir. Önemli değil arkadaşlar. Elinizle düzeltebilirsiniz. Ve hazırladığım patatesli iç dolguyu bu şekilde elimle yuvarlayıp hamurların içerisine yerleştiriyorum. Yapılışı çok kolay gördüğünüz gibi. Yerleştirdikten sonra elimle bu şekilde düzeltmeleri yapıyorum. Ve birbirine iyice patateslerin yapışmasını sağlıyorum. Ve tüm hamurların içerisine patates dolgusunu yerleştirdikten sonra iki ucundan bu şekilde birbirine yapıştırıyorum arkadaşlar. En uç kısımlarını da yine kapatalım ve yapışmasını sağlayalım. Bütün pidelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Hamurları gördüğünüz gibi uçlarını mutlaka birbirine güzelce yapışmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi yapılışı kolay arkadaşlar. Herkes yapabilir bu pideleri. Şimdi pidelerimizin alt kısmını yapıştırdık. İyice yapışması için tezgahın üzerinde ileri geri yapıyorum. Hem şekilleri düzeliyor hem daha güzel yapışıyor böylece. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum pidelerimi. Şeklini bozmadan almaya gayret edelim arkadaşlar. Tepsimin içerisine 8 tane pide sığdı. Diğer ikisini de başka tepside pişirdim arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yaptım. Ve bu şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine hafif hafif elimle bastırıyorum. Çok fazla bastırmayalım. Ve son olarak üzerine bir bıçakla bu şekilde çizikler atıyorum. Ve pidelerin üzerine herhangi bir şey sürmeden direkt 220 derece önceden ısıttığım fırında pişirmeye gönderiyorum. Patates dolgulu pidelerimiz pişti. Fırından aldım ve hemen sıcağı ile üzerine tereyağı sürüyorum. Tereyağı lezzetine lezzet katacak ve yumuşacık olacak pidelerimiz. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Pideler çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Mutlaka fırınınızın başında bekleyerek pişirin. Çok lezzetli, yumuşacık, muhteşem bir pide oldu. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok iştah açıcı. Muhteşem görünüyor gerçekten de. Bir tanesini şöyle alarak size kesip içini de göstereceğim pidelerimin. O kadar lezzetli, o kadar yumuşacık oldular ki mutlaka sizler de yapın. Bu tarifi kaçırmayın diyorum. Yumuşaklığını şöyle de göstereyim size. Bakın eğip büktüğüm halde hiç kırılma olmuyor. Şimdi kesiyorum ve içini göstereceğim. Hafta sonu kahvaltılarınız için, misafirleriniz için, çocuklarınızın beslenmeleri için gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Çok doyurucu ve çok lezzetli bir pide. Tarifimin ayrıntılı malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.